Amcam. Hoş geldin yani. Ne yapıyorsun? İyi çok şükür. Her Hoş şey geldin. yolunda. Hoş bulduk. Yolunda. Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi. Erkek lisesi bura. Birazcık bilgi alacağız, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Amcamın hayat hikayesi birazcık daha beni bilgilendiriyor. Yok bak 5 yıllık bir otel var. Ciddi söylüyorum. Harbi mi diyorsun? O kadar güzel yaptılar ha. Karşı spor salonu bizim. Cami bize ait. Okul müdürü. Seninle aynı yerde büyüdük. Yozgat Akdağ Madeni Muşalim Kalesi Köyü. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun amcam? Şimdi dedengil görse biziler. Ne gurur duyardı değil mi? Tabii ki. Hele de babam. Babam hiç Rahmetli. görmedi yani. Mekanı cennet olsun Mahmut amcamın, Mahmut dedemin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin amin. Ne yapıyorsun amcam, iyisin? Allah'a şükür uğraşıyoruz. Birazcık- Geldiğini duydum. Seninle sohbet etmek istedim. Canlı yerim seni. Allah'ın izniyle gurur duyacağımız insanlardan birisin. Ailenin medarı iftarı derler ya. Öyle örnek aldığımız amcamız. Amca birazcık kendinden bahset. Sen gelmeden önce Bak dur. Şiir ben mi bir yazdın? yazdığım şiiri çıkarttım bir. Elif kadar dik dur der. Tekrar eder misin amca? Nokta kadar menfaat için vav kadar eğilme, elif kadar dik dur derler. Ne kadar güzel. Şeyi lan. orada. Köyümüzle ilgili, köyümüzün geçmişiyle ilgili biraz efkarlanmıştım. O zaman abime Efkarlanmak ne demekti amca? hüzünlenmek, Heh. özlemek. Tamam. Çoğu izleyicimiz bilmez ne olur ne olmaz. Hele kardeş bu bayramda Sıla'ya gidersen, mezarlıktan anam babam kokusun getir. Dön köyden tanıdıklardan bir selam getir. Düğünden halay, cenazeden keder getir. Bulamazsan toprağa yüzün sür getir. Komşudan çökelik, halamdan yağ getir. Tandırdan katmer, tavadan bişi getir. Azı yağlıdan omaç, bul getir. Özden 2 balık tut da getir. Çocukluğundan bul oyun getir. Gençliğimden çal, sevdalı mendil getir. Haznadan balığı, geçalından alıç getir. Bir şey bulamazsan bir selam getir. Kışın soğuğundan üşümeyen çocuk getir. Gün boyu mal güden yorulmayan getir. Büyüklere yer veren, el öpen mert getir. Gece sergi yanında yatan genç getir. Tarladan mısır, firik, erik getir. Lastik ayakkabıyla mutlu olan can getir. Harmandan sap, saman, toz getir. Bir şey bulamazsan toprağa yüzün sür getir. Şahnadan bağlardan get üzüm getir. Bahçelerden erik, elma, çal getir. Yer elması, bol ceviz al getir. Bir şey bulamazsan toprağa yüzün sür getir. Sabahın seherinde sığır süren getir. Sürünerek toplanmış madımak getir. Nohut, bulgur, bir torbada un getir. Bir şey bulamazsan beni al götür. Teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık amca ya. Nasıl güzel toplumdu. Aslında çoğu izleyicilerimiz bu kelimelerin içerisinde neyin ne olduğunu anlayamayacaklar. Çünkü bu biraz bizim oraya... bizim köye Aynen. özgü, Anadolu'ya özgü, Yozgat'a özgü bazı kelimeler var. Ama birçoğu çözerler onu. Aynen. Çocuklukta yaşadığı anıları anlatıyor aslında. Geçmişindeki o güzel anıları... Bunu senin baban okuduğu zaman Ağlar. eminim ağlayacaktır. Ağlar. Duyarsa ağlar zaten babam. Duymuştur. Duydu mu? Okudu mu? Ne zaman Önce bir okudu? okumuştum bunu. Evet. Bu ne? Bu mu şiir amca? Amcam benden ya. Ben şarkı besteliyorum amca. Sen de şiir yazıyorsun. Sendekilerden alacağım ben. Bu hayata küstüğüm günlerde yazdığım bir şiir. Bak. Ne oldu ki gene? O zaman öyle oluyor. Yani insanın
hayatı birbirini tutmuyor. İyi gün oluyor, kötü İyi gün gün oluyor. oluyor, kötü gün oluyor, hasta olduğu gün oluyor. Hayattan vazgeçtiği gün oluyor, sevdiklerine küstüğü gün oluyor. Dinliyoruz amca. Hayatı bıraktım. Uzun havalar ağlatmıyor artık. Davul zurna oynatmıyor artık. Yüzüme gülenler inandırmıyor artık. Geleceğe bakıp bir şey göremiyorum artık. Bundan sonra hayal kurmayı bıraktım. Siyah saçlar, ela gözler olmasın. Maldan mülkten vazgeçtim. Ev, para, arsa, yatlar, katlar olmasın. Gece rüyayı, gündüz hayalleri bıraktım. Kırlarda dolaşmak, çiçek toplamak olmasın. Et yemek, mangal senin olsun. Balı pekmezi, şekerin tadını bıraktım. Eğlenceyi, düğünü, halayı, gülmeyi bıraktım. Manileri, türküleri, ninnileri söylemeyi bıraktım. Dağlara çıkıp ovalara süzmeyi bıraktım. Zararı, kârı, geliri, parayı bıraktım. Ahirete göçe hazırlık dünyayı bıraktım. Gülmek, ağlamak, düşünmeyi bıraktım. Her şeyin boş olduğunu anlayınca üzülmek, getirmek, götürmeyi bıraktım. Buna böyle bir şey. Aldın götürdün beni ya. Bu nasıl şiir? Bunlar ne yapıyorsun amca sen ya? Sen bir şiir kitabı yapalım Şiir o zaman. kitabım var. Var mı? Ya basım Sen açamasınlar mı amca? Ben Akdağ Madeni'ni tanıtan kitap yazdım. He. Onu yayınladık. Yayınladın mı? Sen mi? Sen mi yazardın? Tabii ki. Şey yapıp paylaşalım, izleyicilerimize söyleyelim. Her yerde var mı? Paylaşabiliriz. İnternette Yok. var mı? İnternette yok. Kaymakamlık okullara dağıttı. Akdağ Madeni'ni tanıtan, Akdağ Madeni'nin geçim kaynaklarını, yemeklerini, hangi köyün neyi özelliği olduğunu. Amca Yozgat Akdağ Madeni hakkında, sonra da bizim köy hakkında kısaca bilgi verir misin? Önce bir Yozgat, sonra Akdağ Madeni, Yozgat, sonra bizim köy hakkında. Yozgat'ın ismi normalde tarihte baktığın zaman hiç istilaya uğramamış. Hiç savaş olmamış Yozgat'ta. Anadolu fethedildikten sonra Türkler yerleşmiş. Yozgat yerleşim yerinde savaş hiç olmamış, istila olmamış. Soy değişimi hiç olmamış. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Yozgat Bozok Bey'i Osmanlı'dan toprak satın alarak Osmanlı'dan zengin durumuna gelmiş. Bozok Bey'i. Yozgat ismi nereden gelmiş? Yozgat ismi bir yolcu yoldan giderken acıkıyor, susaşıyor. Bir kapıyı çalıyor. Bir kadın çıkıyor. Kadına diyor ki ben susadım, bana bir bardak su ver. O da ayran yapıp veriyor. Açsan yemek vereyim diyor. Kısa bir yemek ikram ediyor. Üstüne ayranı içince koyunun kuzulamayan kısmına yoz denir. Toplu olarak sürüsüne de yoz denir. Diyor ki bu Hızır Aleyhisselam olduğu söyleniyor yolcunun. Allah senin yozuna yoz katsın. Yani koyunların çoğalsın anlamında dua ediyor. Yozgat'ın ismi yozuna yoz katsın deyince Yozgat olarak kalıyor. Akdağ Madeni ise ismini iki şeyden alıyor. Bir dağlardan, iki madenden. Akdağ Madeni'nde maden çıkıyor, maden ocağı var. Dağlarla ismini birleştirerek Akdağ Madeni. Geliri gideri nedir? Halk neyle uğraşıyor? Akdağ Madeni'nin Türkiye'deki ikinci ilçe olarak kayıtta, bir İstanbul'un bir ilçesi, ikincisi Akdağ Madeni ilçesi olarak geçiyor. Akdağ Madeni'nden önce de bizim köy ilçe. Muşallim Kalesi. Oranın eski ismi de Karahisarı Behramşah diye geçiyor. Akdağ Madeni'nin geçim kaynağı. Akdağ Madeni'nin geçim kaynakları yoğunluğu iki şey üzerine. Bir tarım, iki hayvancılık. Ama son zamanlarda, son 20-30 yılda Avrupa'ya göç, Almancı dediğimiz insanların özellikle Akdağ Madeni'nde Almanya, Fransa ve Avusturya göç alan bir şeyi. Tabii maden ocağında var. Maden ocağı içerisinde çiftçilik, ormanların gelir kaynakları var. Ağaçların kesiminde, dikiminde çalışan insanlar var.
orman ürünlerinden geçinen insanlar var. Mantarından, salebinden, buna benzer ürünlerinden, kozalak şurubundan olsun, her türlü birçok geçim kaynakları var tabii ki, yaylaları var. Evet. Akdağ Madeni'nin şöyle söyleyeyim, aşağıdaki köyleriyle yukarıdaki köyler arasında 20 günlük mevsim farkı var. Doğru. Yani Haziran'ın 20'sinde bizim köyde fiiller biçilirken Çulhalı'da çiçek oluyor. Yani o kadar fark var yaylalarda. O yüzden yani Akdağ Madeni'nde şu anda tek bir şey var. İnsanlar göç fazla veriyor. Burada Genç nüfus azaldı. genç nüfus azaldı. Öğrenci sayılarımız azaldı. Onun için de burada iş verebilecek imkanlar sunulması gerekiyor. Ne yapılabilir? Mesela yurt dışından bir iş adamı gelecek, diyecek ki benim 100 milyon dolarım var. Ne yapabilirim ben burada? Burada Akdağ Madeni'ye özgür olabileceği gibi diğer çalışacak insanları da, mesela İstanbul'da asgari ücrete biri çalıştığı zaman geçinemez de Akdağ Madeni'nde geçinir. İstanbul'da ev kirası asgari ücretten fazla. Doğru. İstanbul'da açtığı fabrikanın maliyetiyle Akdağ Madeni'nde açtığı, ama tabii onların başka hesapları var, ona da bir şey diyemem yani. Yollar falan harika. Buraya geliş gidişlerde de sıkıntı olmuyor. Burası Yozgat'a 105 kilometre, Sivas'a 120 kilometre, Kayseri'ye 160 kilometre, tam ortada bir yer. Haritayı katladığın zaman da Türkiye'nin ortasındayız. Evet. Öyle bir konumdayız. Esas bizim buranın ormanı İç Anadolu'nun gülü. Çok güzel. İç Anadolu'da böyle bir şey sadece bizim burada var. Hala. Karadeniz'i andıran mevsimimiz var. Şu anda dağa çıktığın zaman sisten görünmeyen yerlerden Çise var bazı yerlerde. çise var. Bazı yerlerde koyunlar yayılırken bazı yerlerde hayvanlar daha içeride Aynen. kaldı. Hatta şöyle söyleyeyim, şu anda yüksek Kasım'da kar yiyebiliriz. Kesimlerden Kışınlar, evet, doğru. kışın kalan karlardan, kürtüklerden, tabii karda pekmezle yenir. Bek güzel. Ne var? Hatırlıyor musun? Yedirirdi beni. Bizi götürürdü ormanlara. Mantar toplardık, sarımsak. Amca ne günlerdi ya. Çocukluğumuz araları. Bak duygulandı. Senin o görüntüler var. Aa. Senin küçük Kafam kadar amca mantar bulduğumuzu anlatsana amca. Orada da bir hatıra olsun. Bekir Önal izleyicileri çok seviyorlar böyle Şimdi- güzel hatıraları. Sevgili seyirciler, Bekir benim yeğenim ama ben evlat gibi gördüm hep. Hep Allah öyle razı olsun. yaşadık. Oğlumla 1-2 yaş aralarında fark vardı. Bekir, Recai, üçün bir arada, hiçbir şeyden ayırmadım. Nereye götürürsem oraya giderdik. Benim bir kamera almıştım o zaman. Çok pahalıydı. Bir mantar bulmuştuk. Sene 2004 olması lazım. 2003 o civarlar değil mi amca? Ya da ya mı erken olabilir? Olabilir. O yıllar. Görüntüler var. Kısa bir görüntü korsam oraya görürsün. Amca ben koymayayım ya. Ben utanırım vallahi çok çirkinim orada. Ondan sonra Domuz kameramdaki yaşına ilk görüntülerde Bekir, Recai ve Burak görüntülerimiz var. Mantarlar üzerinde de sohbetimiz var orada. Ne Tabii buldun? bulunca seviniyorduk. Şimdi yeğenim geçen yıl beni sosyal medyadan gördün mü bilmiyorum. Arabanın almayacak kadar mantar buldum yani. Amcam yüzünden bende mantar bulma hastalığı var. Dağlara devamlı gözlerim gider amca. Her yerden nereden gidiyorsam beyaz bir şey arar gözlerim. Yani bir mantar bulayım da şöyle. Ama işte bulamıyoruz. Endonezya'da Bilemem. mantar yok. Yani her yörenin kendine göre bitkileri var. Mesela Türkiye'deki salep birkaç yerde bitiyor. En kalitelilerinden biri Akdağ Madeni'nde bitiyor. Karadeniz'in her tarafı. Ne salebi diyorlardı? Vahşi salep miydi neydi amca? Yabani salep. Yabani Heh, salep. yabani salep. Bu doğal şeyde büyüyor. Yani ilaçtır, gübredir, hiçbir katkısı olmayan yerde. Bizim dağlarımızda çok çiçek çeşitliliği var. Arıcılık için çok uygun. Yani aklınıza gelebilecek ada çayından, sümbülden, sığır kuyruğundan, aslan perçeminden,
ballı baba denilen otlardan, yani ne kadar sayabileceğimiz, seninle şöyle bir yüksek bir yere doğru çıkmış olsak şöyle çiçeklerin ismini şey yapamazsın. Bu bilgisayardan bir şey programı varmış. Çiçeklere tuttuğun zaman ismini söylüyor, değişik isimler çıkıyor. Yani Türkiye'de en fazla çeşitlilik içeren bölgelerden bir tanesi bizim bura. Ağzına yüreğine sağlık amcam. Allah senden razı olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yemeğe geçelim. O yemekhaneye gidelim. Hem Buyur, öğrencilerle. tamam mı? Şimdi hayat yaşamak güzel. Çalışıp başarılı olmak güzel. Başkasına muhtaç olmamak güzel. Şöyle bir güzel dua edeyim. Allah hiçbir kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Hiç kimseyi bana muhtaç etmesin. Beni de kimseye muhtaç etmesin. Güzel bir hayat olsun. Okulum için en güzel şunu söyleyeyim. Bu sene okulumuz çok başarılara imza attı. Kaymakamımız yeni ödüller verdi çocuklara. Akdağ Madeni birincisi, Yozgat birincisi, Türkiye bölge dördüncüleri oldular çocuklar. Güzel Kur'an okumada, güzel ezan okumada, güzel hutbe okumada. Bütün basın yayınında bunu takip ettiler. Ortaokulu bitiren veya bitirme yaşında olan gençlerimizin ailelerine seslenmek isterim. Çocuklarınızı buraya gönderirseniz dini bilgilerini öğrenir, siz öldükten sonra arkanızdan bir Fatiha okuyacak nesiller yetiştiririz. Çocukları sokaktan almanın en güzel yolu. Evet. Allah razı olsun amcam. Ağzına sağlık. Olur. Efendim, amcamı dinlediniz. Kenan Önal amcam kendisi. Gerçekten yaşamış olduğu hayat hikayesi uzun zamandır hep bir eğitim. Eğitim yani. Eğitim adamısın amca. Yani sonuçta çocukların yeri geliyor babası, yeri geliyor öğretmeni, yeri geliyor müdürü. Allah senden razı olsun amcam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah lezzet'ana ve sakana ve cealna minel müslimin. Amin. Ey güzel Rabbimiz, bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini, ebedi mutluluk yurdumuz olan cennette de tattırmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bu helal gıdaların şükrünü sana eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk ihsan eyle. Amin. Ailelerden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle. Amin. Nimetlerini daim eyle. Amin. Devletimizi kaim eyle. Amin. Çocuklarımızı alim eyle. Amin. Devamlı devlet, nasip-i cennet, kesul rahmet, kabulü dua, geçmişlerimizin ruhu için, sofraların bereketi için ve bilhassa Allah rızası için. Allahümme zid ve la temus bi hürmetil Fatiha. Aferin. Bunu da söyle de. 30 yıl önce öğrencileri geliyor mu dedim de şimdi. Şimdi yeğenim, buna nostalji deniyor. Ya da duygusal anların en fazla kabardığı zaman oluyor. 30 yıl önce okuttuğum, şöyle başlayayım. İlk öğretmenliğe başladım. İlkokul öğretmeniydim. İlkokulda okuduğum kızın çocuğunu okuttum. Çok önce evlenmişti benden. Allah Allah. Yani sınıf arkadaşımın kızını okuttum. 10. yılında da mezun ettiğim öğrencinin öğrencisini okuttum. Olaya bak. Ondan sonra çok meslekte karşılaştığım öğrencilerim oldu. Doktorlar, öğretmenler, hemşireler, esnaflar, buna benzer çok öğrencilerimle karşılaştım. Hatta hastaneye falan gittiğimde öbürlerine bırakmıyorlar. Biz bakacağız diye. Burası Akdağ Madeni'nin ormanlarının ağaç kısımlarının değerlendirildiği alan. Resmi devlet izniyle kesim yapılır. Boylarına göre ölçülüyor. Telefon direği olacak yerler, elektrik direği olacak yerler, maden ocağında kullanılacak yerler, marangozluk işleri, tahtalıklar, hepsi ayrılıyor. Hepsinin ayrı fiyatları oluyor. Devlet burada satıyor. Devletimiz işletiyor değil mi amcam? Burada devlet işletiyor.
Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait burası. Bir de bir şey demiştin amcam. Çatırlama olayı var bir şey. Buranın ormanının en belirgin özelliği Sarıçam. Sarıçam'ın Türkiye'deki bütün maden ocaklarında direk olarak kullanılıyor. Direk olarak kullanılmasının sebebi de şu: kırılmadan önce çatırdayarak ses veriyor. Yani maden ocağında çalışan insanlara kaçış zamanı sağlıyor. Hemen kırılmıyor. Hemen kırılmıyor. Kırılmadan önce kırılacak sesi olan çatırtı sesi geldiği için işçiler kaçma zamanı kazanıyorlar. Yani bunu doğal koruma biliyor. alanı. Doğal koruma şekli bu da. Hani haber veriyor. Tabii ki. Devam ediyoruz efendim. Kenan Önal kimdir? Kenan Önal çocukluğu köyde geçen, köyün bütün zorluklarını yaşayan, kuzu güden, hayvan otlatan, tarlada çalışan gariban bir ailenin çocuğu. Ancak ben ortaokul ve lisemi sınavları kazanarak gittim. Çok uzaklarda okudum. Ailemden uzakta okudum. Çok haşlıksız geçtiği günler oldu. Öyle oldu ki para için Allah'a dua ettim. Ya Rabbi bize para olsun diye. Ama Allah'a şükür öğretmen oldum. Öğretmen olduktan sonra kendime bir şey yaptım. Hayat çizgisi oluşturdum. Bu hayat çizgisinde dedim ki organik olmayan ürünlere yaklaşmayacağım dedim. Kimseye kendimin yemediği ürünü yedirmeyeceğim dedim. Çocuklarımı da dedim bu yönlü yetiştireceğim dedim. Hem öğrencilerimi hem kendi çocuklarımı. Arıcılık yapıp kendi organik balım ürettim. Bu gördüğün ormanlarda kozalak şurubu astım hastalarına birebir geliyor. Bunun üretimini yaptım, dostlarla paylaştım. Evet. Diğer taraftan kendi bağımızı yetiştirip üzümle her yıl kendi pekmezimizi kendimiz yaptık. Doğru. Eşim bu konuda çok büyük destek oldu. Diğer taraftan organik ürünler toplayıp kuşburnumuzu yapıp pekmezini yapıp ticari boyutuna kadar geçtik. Diğer taraftan alıç pekmezi yaptık. Diğer taraftan mesela bu ağaçlar... Ahlat yapmış mıydın? Ahlat da yaptık. O elmanın pekmezini bile hatırlıyorum elmanın amcam. pekmezini çok yaptık. Güzel yapmıştınız ama tam böyle organik, öyle hiçbir ilaç atılmadan. Hiçbir şey yok, katkı maddesi yok. Katkı maddesi yok. Mayası toprak. Beyaz toprak katıyorum. Ama yiyen bir daha istiyor. Bu konularda ben kendimi geliştirdim. Çevreye tanıttım. Hatta bunun üzerine Akdağ Madeni'ni tanıtan bir kitap yazdım. Kaymakamlık sponsor oldu. 10 tane hikaye yazdım. 10 hikayede ansiklopedik bilgileri çocuk düzeyinde, 4. sınıf, 5. sınıf düzeyinde aktardım. Bunu bütün okullara dağıtıldı kaymakamlık aracılığıyla. Evet. Yazdığım kitapta Akdağ Madeni'nin geçim kaynakları, Akdağ Madeni'nde bir günlük nasıl yaşantı, Avrupa ile olan bağlantılar, köylerde yetişen ürünler, bunların pazarlaması, maden ocağı, bizim buranın hani söylemiştim havası sert, insanı mert olur. Buranın kış günü uzun sürer. Şu anda Haziran'ın 2'sinde 3'ündeyiz. Bakın üşüyoruz. Arabada evet. Camlar kapalı gidiyoruz. Isıtmak için kamera çalıştırıyoruz. Şu anda sizin gördüğünüz yol Çulhalı yolu. Orman yolu olarak geçiyor burası. Burada giderken insan hani şairler diyor ya şiir yazabilmek için ortam oluşacak diye. Bir tek denizimiz yok Akdağ Madeni. Değil mi? Bakın ormanımız çok harika. Yollarımız, doğa güzelliklerimiz, yaylalarımız, yaylalarımızdaki yaşantılar. Şu karşı tarafa bakar mısın yeğenim? Şimdi ormandan gözükmüyor biraz sonra sana güzel bir yer göstereceğim tamam, yeğenim. Tamam. İlerle. Çeşmeleri de anlat amcam. Bu çeşmeler hayırsever insanların toplum yararına yaptırmış olduğu çeşmeler. Evet. Hiçbir menfaat karşılığı olmadan suyun olduğu yerlere çeşme yapıp yabani hayvanların, insanların beslediği hayvanların ve insanların faydalanmasını açılıyor. Bu Anadolu'da büyük bir kültürdür. Çeşme kültürü. Şimdi çıkacağımız rampada biraz hızlanabilirsin. Akdağ Madeni'nin en yüksek noktası ve yaylalarını uzaktan göstereceğim.
Nalbant. Nalbant. Adı Nalbant. Nalbant orası. Nalbant'a çıktığın zaman çevreyi, kuş uçuşu görürsün. Kendini böyle uçakta gidiyormuş gibi, teleferikte gidiyormuş gibi görürsün. Akdağ Madeni'nin şu anda yüksek noktalarından birine çıkıyoruz. Bu çıktığımız noktadan sağ tarafa döndüğümüz zaman Akdağ Madeni'nin kuş uçuşu görürüz. Sol tarafa döndüğümüz zaman Çulhalı tarafında Nalbant yaylalarını görürüz. Akdağ Madeni yaz mevsimlerinde ayrı güzel, kış mevsimlerinde ayrı güzel. Yeğenim, şu anda dediğim yeri görmeye başlayacağız. Şu anda karşıya tutarsan karşı tarafa bakın ama sisten, dumandan görme şansımız biraz zayıf. İnanılmaz yüksekteyiz ama. Şu anda Oo. yüksekteyiz ama o dediğim yeri görmüş olsaydık orası buradan daha çok yüksek. Temmuz'un 15'ine kadar da gidip oradan kar yiyebilirdik aslında. Evet. Zamanınız olsaydı, hatta şu anda şuradan görünüyor gibi kar. Zoomlama ihtimalin var mı bilmiyorum ama orayı biraz zor alır. Verep'in tam üstünde aynen var. Evet, Ben görüyorum da işte kamera o kadar ne yaklaştırmaz. Ne kadar görebilirdik. Ama bunu dev ekranda izleyebilirler. Yani Olabilir, görebilirler. Telefonda olabilir. değil de büyük 4K televizyonlarınızda tam şöyle göstereyim efendim. Tam Evet. şurada Şimdi kar şu bölgeyi, hala dağların başında. sonbaharda çekilmiş şekli Akdağ Madeni Belediyesi'nin sitesinde var. Doğadaki renklerin hepsini gösteriyor. Çamın rengi ayrı, yeşilin rengi ayrı, turuncunun rengi ayrı. Öyle bir güzellik oluşuyor ki Akdağ Madeni'nin birçok yerde bu güzellikleri görmeniz Akdağ Madeni dışında mümkün değil. Ama gönül isterdi ki güneşli bir hava, oralara da çıkalım. Ama bugün sisli, tam bir Karadeniz görünümü. Evet. Şimdi enip bir Salebe bakalım bir yan tarafa. Buradan Şu mı ileriden mi amcam? 50 metre ileri var. Tamam oldu. Orada park yeri Bura var. çünkü şey olmaz. Sıkıntılı viraj. Ha, Evet. çıkışta biri gelip önden arkadan girmez. Amca yaşın kaç senin? Onu da söyle de çünkü Yaşım 58. dağları bayırları bu maşallah Bak var. şu rengi görüyor musun? Hemen o çekiyorum. Renkler, Tamam. O renkler sonbaharda yeşilin bütün tonlarını gösteriyor. O gördüğün koyu yeşiller dağ kavağı diye geçiyor. Onun içinde meşe var. O turunculaşıyor. Kavakların yaprakları şey olduğunda. O görüntüyü almak istersen Akdağ Madeni Belediyesi'nin Akdağ Madeni güzellikleri içerisinde var bu. Yeşilin bütün renk tonları. Şuraya bakar mısınız? Burada hayvancılıkta çoban pek olmaz. Bırakırlar dağa, akşama inekler eve gelir. Kurt, ayı falan yok mu ya? O şeylerine köpekler çevresinde dönerse döner. Çoban. Şuraya bakar mısın amca? Harika bir Burası işte Akdağ Madeni'nin en güzel noktalarından bir tanesi. Ama yine söylüyorum, gönül isterdi ki güneşli bir havada çekelim. Bir de buranın şu anda ilkbahardayız. İlkbahar renkleriyle sonbahar renklerini görmeni isterdim yeğen. Ben biliyorum da değerli izleyicilerimize Şu inşallah yolun zaman oraya olur da amcam. eğleyelim. Aynen. Eğlemek ne demek amcam? Eğlemek durmak. Bu kelimeleri yavaş yavaş öğreneceğiz. Yani hani değerli izleyicilerimiz park etmek. Park etmek, durmak, park etmek. Aynen. Yöresel ağızda Aynen. bu alışkanlık kullanıyoruz tabii. Aslında sen çok güzel şey söylerdin bize. Hep akıl verirdin. Çocukluğumuzdan beri bizi eğiten sendin aslında. Hani bir ilk eğitimimizi senden aldık. Bizi dağlara götürürdün, mantarı Şöyle bir toplarmayı. bir kenara. Hangisi zehirli mantar, hangisi zehirsiz yenen mantar hep senin sayende öğrendik. Bak, sana burada çekmek istiyorsan bir şey göstereyim. Tamam. Mantar evliye var bak orada. Hadi ya bir gidelim. Gitme ileri. Dur, burada park edeceğim amcam. He. Hemen park Bak ediyorum. şimdi renkten mantarın yerini bilecek gelen Tamam. kişi. Yeşilin Hadi. renginden bilecek. Hiç durmayalım, devam edelim. Ama mantar yok mu? Kesin yoktur da hayırlısı bakalım. Oo, ayaza bak amca. Nasıl soğuk böyle ya? Burası yaylalara aşağı yukarı çıkıyor. Ya Yabani ürün toplayan kişi, özellikle mantar toplayan kişi toprağa bakınca rengini seçer. evet. Şu koyu yeşili görüyor musun? Ben biliyorum amca. Sen anlat. Koyu yeşil mantarın Sen anlat olduğu bana. yer. Bak Bak. şimdi mantar olacaksa şöylece bu çizgiye basacaksın.
Ama şimdi burayı toplamışlar yol kenarı olduğu için. Bu şekliyle Oval şeklinde değil mi? burada mantar. Amca buraya vallahi bildi. Nerede? Bak. Vallahi mantar var. Mantar var bak. Bak burada da var. Dur Elle. dokunma. Büyümemiş. Duyayım. Bak, Aa. burada da var. Amca ya vallahi Bu mutlu çizgi- oldum ya. Bu çizgide olur yeğenim. Şuralarda olmaz. Rastgele olmaz. Bak gel bir çizgi daha var bak. Yer yaran mantar nerede olur amca? O mevsimi gelmez. Vallahi. Islatır bak ayağı. Olsun ıslanayım bir şey olma. Bak, Kurban bu olayım. çizgi Özledim ya burada mantar var. toplamayı. Bak bir çizgide burada var. Burası da mantar ya bak. Görüyor musun? He. Bunu işte mantarcı bilir bunu. Buralarda yaşayan bilir. Amca bunları sen bize çocukken öğretmiştin zaten. Aa mantarlara bak. Mantarlar var. Allah'ım ya çok mutlu Burada oldum. var, orada var bak. Bu çizgide var. Bunlar evlek mantar değil mi Emoş? Evlek Ahacık. mantarı. Bak. He. Gördün mü? Yer yarar. Yok. Evlek mantar onlar. Evlek mantarı. Bu Şimdi çizgide olur. Başka şunların şeyde diplerinde olmaz mı? Rastgele olmaz. He. Şimdi acemi gelirse ararsa beniyle ben o çizgiye bakarım. O buraya bakar o bir şey bulamaz. Amca hatırlıyor musun? Biz ne kadar büyüklükte bulmuştuk seninle? Amca kafama bak amca. Bak şurası da şeyli. Sen benim o hikaye vardı. Hangisi? Kızarım Mantar hikayesi. Sen onu paylaşmış olsan. Mahmut dedem değil mi? İşte onu ben anlatıyorum aslında. Evet. Ben bir Yok yaslanmış duvara da. Yeğenim bak şimdi Aksa Maden ormanlarındayız. Bu ormanın bir özelliğinden bir tanesi karınca yuvası. Şu bir karınca yuvası. Allah. Hava soğuk olduğu için yakın çekersen şöyle karıncayı göstereyim ben sana bak. Görüyor musun içini? Evet. Gördün mü? İçi bunun karınca. Bunu ayı gelir dağıtır bunu yer. O karıncayı yiyenler bunu yer. Ama bunun meşhur bir özelliği var yeğenim. Ne? Bak şimdi. Saldırıyor. Saldırıyor. Bana saldırdı. Evet şimdi sürpriz. Sürpriz. Kokla bakayım. Bu ne ya? Ha, bunun şeyi işte. Bu kokuyor. Bu asit atıyor. Oo, şey gibi. Nasıl söyleyeyim amca ben sana? Bu camların silikonları var ya. Aynı İşte ondan. bunun özelliği bu savunma mekanizması. Allah Allah. Bu bak nasıl çoğaldılar Gaz mı? oraya. Gaz mı çıkarıyorlar? Gaz çıkarıp bunları saldıranlara şey yapıyor. İnanılmaz bir bilgi. Belki de Bu acayip bir şey. yani böyle Ama bir şey ilk nasıl defa nefes duyuyorum. açıyor bak. He Bak. burnum açıldı. Şeye Karıncalara bahane bak çoğaldılar nasıl hemen. çoğaldı. Şimdi daha çok olur. O öyle yaparsan böyle bunu tuttuğun zaman Saldırıyorlar mı amca? hemen saldırıyor ya. Bu Endonezya'da Papua'da görmüştüm ben. Termitleri 20 metre boyunda böyle. Bunun olduğu yerde kene olmuyor işte. Bunlar kene yiyor mu? Bunların olduğu bölgelerde kene olmuyor. Hmm. Bu Anladın kene mı? laneti de maalesef Yozgat'ımızın belası. Bu o bilgi işte. Akdağ madenini tepeden görüyoruz. Kuş uçuşu dediğin gibi. Kuş bakışı. Kuş bakışı. Nasıl amca? Ne düşünüyorsun? Seviyor Çok musun güzel. Akdağ madenini? Ben böyle dağlara çıktığım zaman kendime geliyorum. Özellikle insanın kendini anlatabildiği, hatta şöyle söyleyeyim, kendini en iyi dinlediği yer. Kendi anlatıp kendi dinlediği yer. Burada biraz sonra göstereceğim kekik kokuları var. Biraz sonra bakacağız ada çayı var. Biraz sonra göstereceğim aslan perçemi var. Biraz sonra göstereceğim salebi var. Buralarda insan dolaşırken başka ne düşünebilir ki? Yani bu güzelliğin içerisinde daha farklı her türlü güzellik var. Bunun içine de sizin gibi güzel insanlar geldiği zaman daha neşeli oluyor. Zaman olacak. Bir de soğuk çeşmenin başında bir de Çay demleyeceğim. çay demleyip yemek yediğimiz zaman Oh. daha tatlı olacaktır. Gel yeğenim bak şunlar ada çayı bak. Papatya bile var. Burada bizim orada kurumuştu. Madımak bulunur mu Kenan hocam buralarda? Bulunur da hayırlı olan bölümlere. Evet amca sendeyiz. Şu anda bu çiçekler tam organik ve doğal ada çayı. Ada çayı ne? Bu tam çiçeklenmiş. Çiçeklenmiş bölümü bunun çay demleme. Mis gibi kokuyor ya. Bir bardak
Bir bardak kaynamış Arabaya suya. koyalım. Bak toplayacağım. Bir bardak kaynamış suya şunu koyuyorsun içine. Hem rengi çıkıyor hem kokusu çıkıyor. Hem de güzel bir aroması var. Eğer internetten ada çayının faydalarını okumaya kalksan var ya, bir sürü. Şöyle toplanıyor. Bunu Allah'ım ne alıp kadar güzel kurutursam- kokuyor amca ya. Bunu alıp kurutursam kışa da hazır. Bunları toplamak yasak değil mi amcam? Buradan değil. He. Yani normalde ormandan de biz dibinden sökmüyoruz. Kırpıyoruz Talan yani etmiyoruz. kesmek gibi bir şey yapıyoruz. Talan yani. etmiyoruz biz. Çok güzel. Heh. Papatya da var amcam. Onlar papatya. Bunu da çayın içine ekleyebilir miyiz? Tabii ki. Yapalım amca Papatya orada. çayı organik maddelerde papatya çayı hepsinden pahalı. Allah'ım ne kadar güzel Bu da kokuyor. keven. Kefen. Kefen. Bunu ne diye sorarsan Türkiye'de 3. kalitedeki bal bundan oluyor. Bal mı? Bal. Arı balı bundan yapıyor. Allah. Buna Türkiye'deki 3. kalite. Hmm. Yani bizim buraların en kaliteli balında keven burada. Amca kışın karda sen bunları yakardın bize yemek Isıtırdım. yapardın, ısıtırdın. Ya. Ava gittiğimizde hatırlıyor musun? Bak buradan ben sana farklı şeyler var mı bakayım, şu ada çaylarından toplayayım bir yandan. Şu sarı olanlar ne amca? Hangisi? Şunlar. Onlar farklı bir ot da ismini bilmiyorum onun. Şu ne? Bunlar da biliyorsunuz kesin de. Bunlar Nohut yolar kimi gibi. arar bulamaz, kimi bulur kıymet bilemez. Bu Mis gibi dağların kokuyor ya Allah'ım ya Rabbim. ben Burnumun içine sokacağım geri. bu çiçekleri topladığımda, bu fotoğrafları paylaştığımda bana yorum geliyor. Dağların aslanı. Amca. Baksana burnum açıldı ya. Bu deminki Harika. amcanın üstüne, onun üstüne buna. Bak Oh. şunlar kekik yeğenim. Bunun kokusu daha müthiş bak. Elini vurup kopardığın anda şimdi kokuya bak. Allah Allah. Bu yemeklere kullanılan, ete kullanılan, etin kızarmasını sağlayan ot bu. Yabani Bu- kekik ama değil mi Yabani amcam? kekik. Ama mis Bu gibi biraz kokuyor. çiçek açacak. Biraz daha Bir bekleyecek. hafta bekleyecek bu. Onun kokusu daha güzel. Yani hepsinin şeyi ayrı. Buralardan hep otları topluyorlar, ilaç yapıyorlar mı zamanda ya amca? Hatırlat. Şimdi de yapıyorlar yani. Yapıyorlar Şu anda doğal en ilaçlardan. pahalı ilaçlar doğal ilaçlar. Ya. Toprağı iyi bilmek gerekir. Elimize götür birkaç tane kaçar. Olur. Mis gibi kokuyor vallahi. Amca yine bizi soğuttun ormanın içine. Hadi bakalım. Efendim girdik ormanın içine. Ata çayı diye. Papatya falan her şey var Haziran'da. Bir de şu Salih'i bir görseydik ya. Buna bakıyorum. He. Buna bakıyorum. Şuraya bakalım. Nerede sıyırdığını mı? Şunun güzelliğine bakar mısın? Şuraya bak. Verimli işte topraklar buralar. İnekler yemiyor kokusundan dolayı değil mi amcam? Bunu yemiyorlar. Kokusundan dolayıdır. Bilmiyorum artık. Bence çok ağır güzel kokuyor. Of kokuya bak yağmur da yağmış ıslak ıslak. Yağmur yağmasına rağmen. Amca ormanın ortasında ne yapıyoruz biz ya? Yeğenim, Türk milletinin bayrak, vatan sevgisini gösteren en güzel yerlerden bir tanesi. Neresi burası? Burası Akdağ Madeni'nin hemen üst tarafından bizim okulun oradan yukarı doğru çıkan polisin çeşme mevkisi burası. Bura piknik alanı. Buraya gelen insanlar bayrak sevgisini asarak bu sevgisini göstermişler. Masaları yapmışlar. Kapalı piknik alanı yapmışlar. Buraya aileler geliyor. Serbest. Ücret falan yok. Girmesi, çıkması, saati hiçbir şey yok. Sular da var. Suları her Biz bu şey. sulana. Bu su bu su ormanın suyu. Bak ağacın içinden geliyor boru. Allah Allah. Gördün mü? Evet. Vardır onun da bir hikmeti. Yani oradan yapıp ağacın içinden getiriyorlar. Bu tam bir dağ suyu. Buz gibi. İçen pişman, içmeyen şişman. Bardak da koymuşlar çay bardakları amcam. Bozkır'ın tesenesi he.
Bak şuraya bak, adamdaki şeye bak. Başka hiçbir millette göremem bak. Evet. Çay içmek için, bardak aramak için, çay için adam koymuş. Bak sabununu koymuş. Gönlü güzel Türk milletiyiz işte. Tabii ki, ne güzel. Bak yeğenim, salebi görüyor musun bak. Ne güzel bak. Bu bizim buranın doğal dağda yetişen salebi.